Murmansk merkezden Teriverka'ya yaklaşık 2,5-3 saatlik bir araba yolculuğunun ardından Video. Hello. Evet, şimdi Husky çiftliğindeyiz. Burada birazdan kamerada göstereceğim. Zamanda Husky'lerle tur yapabiliyorsunuz kızakla. Bölgelerde yaşam hayvanlarla birlikte kurulur. İşte Husky'ler de bu yaşamın en sadık ve enerjik parçaları. Burada bir şeyler var, yine buraya bakıyorlar. Dün Petersburg'a dönüş için uçak biletimi de aldım. Bu da gerçek bir kuzey macerası yapmak istiyorsanız Teriverka'da kızak yolculuğu kesinlikle listenizin başında olmalı. Bacağıma bir şey, sert bir şey batınca ne olduğunu merak ettim. Bir baktım pantolonum donmuş suya değdiği için. Böyle ikisi de donmuş şu şekilde. Odun gibi olmuş su olan yerle. Kayaların sertliğiyle, kuzeyin soğuk havasıyla birleşince ortaya çıkan manzara tam bir kutup melodramı. Merhaba, bugün sizi Rusya'nın en uç noktalarından biri olan doğanın hem zorlu hem de büyüleyici yüzünü gösteren Teriverka'ya götüreceğim. Burası sadece buz ve karlarla kaplı bir yer değil, aynı zamanda husky köpekleriyle yapılan kızak yolculuklarıyla, kuzey ışıklarıyla ve eşsiz doğa manzaralarıyla dolu bir macera alanı. Hazır olun, çünkü şimdi Arktik'in bembeyaz yollarında, buzun üzerinde hızla ilerleyen kızakların üzerinde unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Karla kaplı sessizliği, soğuk havayı ve doğayla iç içe olmanın tarifsiz hissini beraber keşfedeceğiz. Şu anda Teriverka'da bir rüzgar santralinde durduk. Teriverka'ya giderken daha doğrusu. Burada fotoğraf çekilmek için durduk. Bir araçla geldik. Yine bir turla geldim buraya. Bu tur toplam 42 euroydu. 4200 rubleydi. İşte buradan sonra da artık Teriverka'ya doğru gideceğiz. Şu an burası rüzgardan dolayı bayağı soğuk, bayağı esiyor. Bakalım nasıl olacak. Teriverka yolunda karşılaşabileceğiniz ilginç yapılardan bahsetmek istiyorum. Küçük taş piramitler, yani diğer adıyla ceyrinler. Bu taş yığınları basit gibi görünse de aslında çok eski bir geleneğin parçası. Tarih boyunca insanlar doğada yollarını kaybetmemek için önemli noktaları işaretlemek veya bir mesaj bırakmak için taşları üst üste dizmişler. Peki kim başlattı bu geleneği? Aslında çok eski çağlara dayanıyor. Teriverka gibi sert kuzey coğrafyalarında ise bu gelenek çok önemli. Burada mevsimler çok sert ve hava hızla değişebiliyor. Bir yürüyüşçü ya da balıkçı için güvenli rotaları göstermek hayati önem taşıyor. İşte bu yüzden bölge halkı ve gezginler yıllardır el ile taş piramitler yaparak birbirlerine yol göstermiş. Evet arkadaşlar, şu an yine bir yerde mola verdik. Burada böyle küçük, biraz önceki gösterdiğim yerlerde küçük piramitler yaparak burada dilek tutuyorlarmış. Bu şekilde. Ve şu tarafta da tilkiler vardı. Hatta şu an bir tanesi şuraya doğru gidiyor. Şu saçım yine beni sinir etmeye başladı. Burası da yine Teriverka'ya giderken yoldaki bir kısım. Ve şu arka tarafı da 4 kişiyiz benimle birlikte. Diğer 3 arkadaş Çinli. Onlar da burada okuyorlarmış. Rusya'da, Moskova'da. Bu şekilde bir tur geldiğimi söylemiştim. Ve burası böyle uçsuz bucaksız bir yer. Şurada piramitlerin devamı var. Bu şekilde farklı farklı. Aslında taşları üstüne koymuşlar ve buna piramit adı vermişler. Yeah. Hey. Okay. Hey. I got my brothers and my fam standing next to me. I go to war for what I love until the death of me. You quitting in the first is not a threat to me. Because what break me is what makes me, it's my destiny. I know we heard it all before, but let me give it to you straight. When you're back against the wall, you just step up to the plate. Who to call, who gon' fall, don't be asking who to blame. Go insane, hey, since I lit the flame, I ain't scared to burn away. Burn away. Since I lit the
flame, I ain't scared to burn away. Yeah. Evet arkadaşlar, Murmansk merkezden Teriverka'ya yaklaşık 2,5-3 saatlik bir araba yolculuğunun ardından geldik. Yine buraya bir turla geldik. Bir 4 kişilik bir ekibiz. Ekibin de başında bir kişi var. 3 tane Çinli arkadaş vardı, bir ben vardım. Yine burada çok fazla Çinli var. Çok fazla Çinli insan burayı ziyarete gelmiş. Şu an burada önce biraz gezdikten sonra restoranda bir şeyler yiyecektik. Sabah erken çıktığımız için kahvaltı yapmadık. Sadece yolda gelirken atıştırmalık, yanımda çok fazla bir şey yoktu. Onlardan yemiştim ama hepimiz erken kalktığımız için şu an burayı gezdikten sonra burada bir yürüyüş yapacağız. Yaklaşık bir 4-5 kilometrelik bir yürüyüş etabı olacak yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında Husky'lerle kızak turu yapabileceğiz. Burası güzel gözüküyor. Dün gece kuzey ışıklarına gitmiştik ama kuzey ışıkları maalesef pek beklediğim gibi olmadı. Bu biraz beni hayal kırıklığına uğrattı ama yapacak bir şey yok. Kamerada gözüküyor. Yani kamerada gece modu tarzı olan şeylerde ama sanırsam güneş patlamaları fazla olmadığı için ve şu an da tam zamanı olmadığı için böyle kendimiz yani tam böyle göremedik. Biz sadece bulut tarzında bir şekilde kümeler gözüktü. Ancak böyle net olarak ışıklar tam gözükmedi. Kamerada gözüktü. Yani fotoğraf çektirmiştik. O kadar dondum diye fotoğrafları videonun bir yerine eklerim. Bu konuşmadan sonra büyük ihtimalle belki fotoğrafları eklemiş olurum. Yani artık yapacak bir şey yok. Başka zaman bu defa daha iyi planlayıp hangi zamanlarda bunun tam olduğunu gördükten sonra gelmek daha mantıklı olur. Çünkü şu an çok mantıklı olmaz artık. Çünkü havalar şu an yine kötü. Çok fazla iyi değil. Bunun dışında neler söyleyebilirim? Bu hangi Tripster diye bir siteden bu turları ayarlamıştım. Aynı şekilde kuzey ışıklarını da ve bu Teriverka gezisinde birçok orada bakabileceğiniz tur var. Ama dediğim gibi ben belirli bir bütçeyle hareket ettiğim için buna dikkat etmek zorundayım. Çok fazla her şeye katılırsam bu belirlediğim bütçeyi aşmış olurum. Bu da sonrasında beni sıkıntıya düşürür. O yüzden bazılarına geleceğim. Dediğim gibi kuzey ışıkları bu şekilde böyle olmadı yani. Böyle içimde kaldı açıkçası. Ya burada da şu saçım beni çok sinir ediyor. O yüzden kuzey ışıklarına başka zaman büyük ihtimalle bir daha gelirim. Ama dediğim gibi sadece burada şuna dikkat etmem gerekiyor. Önceden mutlaka öğrenmem lazım. Ki ona göre geleyim. Ve en güçlü olduğu zamanlar gelmem gerekiyor. Şu anda Barents Denizi olması lazım. Arktik Okyanus tarafları oluyor burası. Burada sahilin kenarında aynı zamanda şurada kumlar varken bir yandan da şurası karlar var. Bu turda ne kadardı? 4200 rubleydi. Yaklaşık bu da 40-42 euro arası bir şey yapıyor. Sizi kaldığınız yerden alıyorlar. Ya fiyatı bence açıkçası uygun çünkü buraya araba kiralayarak da gelmek isteseniz zaten taksiyle gelseniz çok fazla tutar. Bir de bunun dönüşü var. Fiyatı çok pahalı değil. Buradaki tabii bu diğer yapılacak etkinlikler bu fiyata dahil değil. Örneğin restoranda yiyeceğimiz yemek ya da bu husky'lerle yapacağımız kızak turu ya da kar kızaklarıyla yapacağımız onlar dahil değil. Onların fiyatı ayrı. Onları da yine yaparken fiyatlarını söylerim. Çünkü şu an çok fazla aklımda değil. Şu an Teriverka sahilindeyim ve arkamda gördüğünüz o paslı gemi enkazları bu kasabanın sessiz tanıkları gibi. Bu sahildeki eski tekneler 20. yüzyılın ortalarından kalma. Zamanında burası Kuzey Buz Denizi balıkçılığı için çok önemli bir limandı. Yüzlerce işçi onlarca tekneyle Barents Denizi'ne açılır, balıkla dönerdi. Ama zamanla ekonomik durum kötüleşti, balıkçılık azaldı ve bu tekneler kaderine terk edildi. Bugün bu gemiler denizle iç içe geçmiş durumda. Gövdeleri yosun tutmuş, demirleri paslanmış, bazıları neredeyse kuma gömülmüş. Ama her biri birer açık hava müzesi gibi. Yaklaştığınızda zamanın bıraktığı izleri görebiliyor, o dönemin ruhunu hissedebiliyorsunuz.
Buraya gelen fotoğrafçılar bu gemileri çok seviyor. Özellikle gün doğumunda ya da kuzey ışıkları altında bu paslı devler inanılmaz kareler oluşturuyor. Yani bir yandan çürümenin güzelliği, bir yanda geçmişin ağırlığı burada kendini hissettiriyor. Bence bu gemiler sadece terk edilmiş araçlar değil, aynı zamanda Terry Barka'nın yaşadığı değişimin birer simgesi. Eskinin hareketli, üretken yıllarını ve bugünün sessizliğini anlatıyorlar. Evet, dün Petersburg'a dönüş için uçak biletimi de aldım. Bu da yine 8.000 rubleydi. Yaklaşık 80 euro civarında bir şey yapıyor. Ya sanırsam bu benim en çok para harcadığım yer oldu, Murmansk. Yani yine uçak biletleri çok pahalı değil. Ancak çanta için çok fazla para verdim. Yani neredeyse biletin yarısı çanta diyebilirim. Ya çantam da aslında şu arkamdaki bu küçük çantayla bir tane daha bu şekilde sırt çantam var. Aslında bu küçük çantayı yanıma almayacaktım. Ancak tripod var, powerbank var, pasaport, cüzdan, bunları çantaya koymak benim için daha rahat oluyor. Cebimde taşımayı sevmiyorum bunları. O yüzden bu benim şu ana kadar büyük ihtimalle en fazla para harcadığım yer oldu. Hani Moskova'da bu kadar para harcamadım. Ancak Murmansk için çok fazla para harcadım. Yani bunların ben genel olarak hesaplarını eklerim açıklamaya. Ama bunlar tamamen kişiye göre değişecek bir şeyler. Yani o yüzden benim yaptığım harcamalara göre plan yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü belki benim gittiğim yerleri siz sevmeyeceksiniz. Yani belki benim yaptığımdan daha az da harcayabilirsiniz. Daha fazla da harcayabilirsiniz. Bu tamamen kişiye göre değişen bir şey. Hani ben bunları sadece size bir aklınızda fikir olsun diye ekleyeceğim fiyatları. Hani fiyatları böyle olacakmış gibi düşünmeyin. Ama öyle çok da pahalı değil açıkçası diye düşünüyorum. Hemen hemen herkesin ulaşabileceği fiyatlar. Tabii ki daha lüksünü yaparsanız, daha lüks yerlerde kalıp daha lüks şeyler yerseniz tabii ki daha pahalı olur. Ama bu da ne kadar gerekli bilemiyorum. En azından benim için lüks çok gerekli bir şey değil. Sade, temiz ve güzel olması benim için yeterli açıkçası. Gerçekten şu saçımı keseceğim orasını ya. Yani o yüzden tamamen kişiye göre değişen bir şey ama ben yine eklerim, bir aklınızda fikir olur. Yani şu an evet, Murmansk benim en çok para harcadığım yer olacak. Ama olsun, bir farklı deneyim oldu benim için. Ya dediğim gibi kuzey ışıkları biraz içimde ukde kaldı ama artık başka zaman planı yapıp buna göre gelirim. Şimdi burayla ilgili de söyleyeceklerim bunlar. Bakalım artık sonrasında yine görüşmek üzere. Bugün sizleri Rusya'nın kuzeyinde, adeta dünyanın bittiği yerde sıra dışı bir yere götürüyorum. Teriberka. Burası ilk bakışta sadece terk edilmiş bir balıkçı kasabası gibi görülebilir. Ama aslında hem tarihiyle hem de doğal yapısıyla fazlasıyla etkileyici bir yer. Teriberka, Rusya'nın Murmansk bölgesinde Kola Yarımadası üzerinde yer alıyor. Arktik dairesinin içinde, yani kutup çizgisinin üstündeyiz. Burada yaz aylarında gün batmıyor, kışın ise gün doğmuyor. 24 saat karanlık ya da 24 saat gündüz yaşanabiliyor. Bu yüzden insanlar burada doğayla iç içe yaşamayı öğrenmişler. 20. yüzyılın başlarında Teriberka, Kuzey Kutbu'na açılan kapı olarak görülüyordu. Balıkçılık çok gelişmişti. Hatta burada konserve fabrikaları, limanlar, gemi atölyeleri vardı. Ama Sovyetlerin dağılmasından sonra nüfus neredeyse yarıya düştü. İnsanlar başka yerlere göç etti. Bugün Teriberka biraz hüzünlü ama bir o kadar da huzurlu bir sessizlik içinde. Kasabanın içinde dolaşırken terk edilmiş okullar, rüzgarla sallanan paslı kapılar ve penceresiz evler görebilirsiniz. Bu atmosfer burayı adeta bir açık hava film platosuna çeviriyor. Zaten 2014 yapımı Leviathan filmi burada çekildi ve film dünyaca ünlü olunca Teriberka'da tekrar ilgi görmeye başladı. Günümüzde buraya gelenlerin çoğu kuzey ışıklarını görmek için geliyor. Ancak Teriberka sadece geceyle büyülemiyor. Gündüzleri de enfes manzaralara sahip, yürüyüş parkurları, uçurumlar, eski askeri kalıntılar ve muazzam bir doğa var. Özellikle ejderha yumurtası kayalıkları dedikleri yer doğanın sanat eseri gibi işlendiği noktalardan biri. İlginç bir bilgi.
Burada yetişen bitkilerin çoğu tundra florası dediğimiz özel bir yapıya sahip. Toprak donmuş olduğu için kökler yüzeye yakın büyüyor. Minik çalılar, yosunlar, likenler, her şey hayatta kalma savaşı veriyor. Tıpkı bu coğrafyada yaşayan insanlar gibi. Teriberka'ya ulaşım da ayrı bir deneyim. Murmansk'tan yaklaşık 3 saatlik bir yolculukla geliniyor. Yollar bazen buzla, bazen karla kaplı. Hele kışın gelirseniz sanki başka bir gezegene inmiş gibi hissediyorsunuz. Telefon çekmeyebilir, internet zor olabilir. Ama işte tam bu yüzden burada anı yaşamak çok daha kolay. Ve Teriberka sadece manzarasıyla değil, sessizliğiyle de sizi etkiliyor. Kalabalık yok, gürültü yok, sadece rüzgar, denizin sesi ve karın ayaklarınızın altındaki hışırtısı. Teriberka bir destinasyon değil, bir deneyim. Sessizliğin anlam kazandığı, zamanın yavaşladığı, doğayla insanın baş başa kaldığı bir yer. Eğer yolunuz kuzeye düşerse ve kalbinizde biraz macera varsa burası kesinlikle görülmeye değer. Evet, biraz önce ayaklarımı da ıslattım denizde. Sanki ne çekimi yapıyorum. Bir de yaptığım da çekim bir şeye benzese. Ayaklarım komple yaş. Teriberka, Kuzey Kutup Dairesi yakınlarında yer alır ve kış ayları burada tam anlamıyla sert geçer. Hava sıcaklıkları eksi 30 dereceye kadar düşebilir. Yollar kar ve buzlarla kaplanır. Bu zorlu koşullarda normal araçlarla seyahat etmek neredeyse imkansızdır. İşte bu yüzden burada tarih boyunca kızaklar, özellikle de husky'lerle çekilen kızaklar, ulaşımın en güvenilir ve pratik yolu olmuştur. Husky'ler bu bölgenin gerçek kahramanlarıdır. Dayanıklıkları, soğuğa karşı dirençleri ve enerjik yapıları sayesinde uzun mesafelerde kolaylıkla yol alabilirler. Onlarla yapılan yolculuklar sadece bir seyahat değil, bir tür dostluk ve karşılıklı güven hikayesidir. Kızak sürücüsü ve köpekler arasında oluşan bağ, yolculuğun keyfini ve güvenliğini artırır. Karda kızakla kaymak size bambaşka bir dünya sunar. Kar tanelerinin yüzünüze hafifçe dokunduğu, kızak kızağının sesi ve köpeklerin nefeslerinin arasında kendinizi doğanın kucağında hissedersiniz. Etrafınızdaki manzara ise adeta kartpostallık. Uçsuz bucaksız beyaz kar örtüsü, donmuş nehirler, buzlu ormanlar, tüm bu doğal güzelliklerin içinde süzülmek insanı hem rahatlatır hem heyecanlandırır. Elbette bu yolculuk her zaman kolay değil. Kış şartları çok serttir. Aniden bastıran kar fırtınaları görüş mesafesini kısıtlayabilir. Yollar buz tutabilir. Kızak sürücüsünün tecrübesi ve husky'lerin enerjisi burada çok önemli. Yolculukta doğanın gücünü ve ne kadar güçlü olabileceğini hissedersiniz. Ama aynı zamanda bu doğaya saygı duyarsınız. Teriberka'daki kızak yolculuğu size doğayla uyum içinde olmayı öğretir. Teriberka, kuzey ışıklarının izlenebileceği en güzel yerlerden biridir. Eğer şanslıysanız kızakla gece yolculuğuna çıkarak gökyüzünde dans eden yeşil, mor, kırmızı renkleri izleyebilirsiniz. Bu doğal ışık gösterisi bembeyaz kar ve sessizlikle birleşince unutulmaz bir atmosfer yaratır. Böyle anlarda zaman adeta durur ve doğanın büyüsüne kapılırsınız. Kızak yolculukları sadece turistik aktiviteler değil, aynı zamanda Teriberka'nın yerel kültürünün bir parçasıdır. Rehberler, yolculuk sırasında husky'lerin bakımı, kızakların tarihi ve bölgenin yaşam tarzı hakkında bilgiler verir. Böylece hem macera yapmış olur hem de bölgenin kültürünü daha iyi anlarsınız. Bu deneyim size sadece doğayı değil, insanla doğanın nasıl iç içe geçtiğini de gösterir. Burada kızakla seyahat etmek, günlük hayatın karmaşasından uzaklaşıp doğaya tamamen teslim olmak demek. Bembeyaz karlar, sakinlik, husky'lerin neşesi ve kuzeyin sert ama bir o kadar da büyüleyici doğasıyla baş başa kalmak. Burası ruhunuza iyi gelecek, unutulmaz anılar biriktireceğiniz bir yer.
Eğer hayatınızda gerçek bir kuzey macerası yapmak istiyorsanız Teriberka'da kızak yolculuğu kesinlikle listenizin başında olmalı. Evet arkadaşlar, şu an kar kızağından indik. Yaklaşık 5 kilometrelik bir yol yürüyeceğiz. Burada bir rota var, onu takip edeceğiz. Yine bütün ekipler buradan iniyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu an biraz daha bu şekilde hava sıcaklığı daha iyi. Buranın böyle bir manzarası var, gayet güzel. Evet. Sanırsam ileride de husky'lerle kızak yapabileceğiz. Ama şu an bu yol bayağı güzel. Hep böyle şeyler yapmak istiyordum. Ve bu da benim ilk deneyimim oldu. Önce az daha düşecektim. Yuvarlana gidecektim. Hem yerimi kıracaktım hem de kamera, gimbal, her şey mahvolacaktı. O yüzden dikkatli olmam gerekiyor. Şu an arkadaki manzara bu şekilde, çok süper bir manzara. Evet, gerçekten kuzey ışıklarını göremedim ama bu biraz beni mutlu etti. En azından buraya kadar kaç kilometre yol geldim. Bu soğuğu çektiğime değmiş olsun, bu çileyi çektiğime. O yüzden gayet güzel. Aslında şu aşk. Evet, bugün bir de hava bulutlu. Belki hava açık olsaydı daha güzel olabilirdi. Ama yine de güzel bir doğası var. Yine her zamanki gibi herkesten tamamen farklı bir yolda yürüyorum. Ya işte belki bazı şeyleri yapmaya bunu sağlayan şey de budur. Kendi yolunda ilerlemek. Çünkü şu arkamda, sağımdaki yer, herkes oradan yürüdüğü için ve orası da dik bir yamaç olduğundan dolayı artık şey olmuş, buz tutmuş, kayıyor. O yüzden ben de buradan gitmem gerekiyor. Burada bir şeyler var, yine buraya bakıyorlar. Bakalım buraya kadar geldik, ne varmış. Ama bunu çok sevdim gerçekten, sürekli her zaman böyle bir şey yapmak çok istiyordum. Bugüne kısmetmiş artık bunu yapmak. Burada bir şelale vardı, orası da hava çok soğuk olduğu için donmuş bu şekilde. Devam edelim, şu tarafa doğru gidelim. Buranın manzarası gerçekten çok süpermiş. Burada çok güzel fotoğraflar çekilir. Ama şu an donduğum için gimbal'la çok fazla uğraşmayacağım. Artık ne kadar olursa veya birilerinden rica ederim, onlar da çekebilir. Çok güzel gerçekten bir manzarası var. Bugün sizi haritanın kuzey ucuna, neredeyse dünyanın sonuna götüreceğim. Hani bazı yerler vardır ya, sessiz, soğuk ama bir o kadar da büyüleyici. İşte orası Teriberka. Ama asıl bahsetmek istediğim yer bu köyün kıyısında kayaların arasından süzülen küçük ama etkileyici bir şelale. Teriberka, Rusya'nın en kuzeyinde, Barents Denizi'nin kıyısında yer alan küçük bir köy. Soğuk, sert, rüzgarlı. Ama burada doğa insanı içine çeken bir gizem taşıyor. Buraya gelenlerin çoğu kuzey ışıklarını görmek ya da Leviathan filmindeki o dramatik manzaraları yaşamak için geliyor. Ama çok azı bu şelaleyi biliyor. Şelaleye gitmek kolay değil. Önce taşlı, zaman zaman çamurlu bir patikadan yaklaşık 2,5-3 kilometre yürüyorsunuz. Yolun bir kısmı meşhur ejderha yumurtası plajından geçiyor. Evet, burada plajdaki taşlar o kadar düzgün ve yuvarlak ki sanki dev bir ejderha gelip yumurtlamış gibi. Instagram'da sık gördüğünüz o garip taşlı kıyı işte burası. Sonra birden karşınıza çıkıyor Batereyski Şelalesi. Belki devasa bir çağlayan değil ama bulunduğu yerin verdiği hissiyatla insanı etkiliyor. Bir gölden doğuyor bu şelale. Küçük Batereyski Gölü'nden ve su yavaş yavaş kayaların üzerinden akıp doğrudan Barents Denizi'ne dökülüyor. Denizin rüzgarıyla, kayaların sertliğiyle, kuzeyin soğuk havasıyla birleşince ortaya çıkan manzara tam bir kutup melodramı. Kışın şelale tamamen donabiliyor. Yani eğer Şubat gibi gelirseniz akan suyu değil ama cam gibi buz duvarlarını görebilirsiniz.
Fotoğrafçılar için muhteşem bir kare, yazın ise o klasik gürül gürül akışını görebiliyorsunuz. Bu yüzden ne zaman geldiğiniz çok önemli. Burası sadece doğasıyla değil, sessizliği de insanı etkiliyor. Şelalenin yanına oturup sadece suyun sesini dinlediğinizde kendinizi gerçekten dünyanın bir ucunda, hayattan kopmuş bir yerde gibi hissediyorsunuz. Telefon çekmiyor, etrafta insan yok, sadece siz ve kuzeyin vahşi doğası. Bu şelale aynı zamanda bir hatırlatıcı gibi. Sovyet döneminde bu bölge daha aktifmiş. Teriberka'da tersaneler, balıkçılık merkezleri varmış ama sonra yavaş yavaş terk edilmiş. Şimdi ise doğa yeniden ele geçirmiş her şeyi. Şelalenin hemen yakınında paslanmış tekne kalıntıları görebiliyorsunuz. Sanki zaman durmuş gibi. Ve insan burada düşünmeden edemiyor. Bu kadar uzak, bu kadar yalnız bir yerde bile doğa yaşamaya devam ediyor. Sessizce, sabırla, kimseye ihtiyaç duymadan. Belki de bu yüzden Teriberka ve bu şelale insanın içine dokunuyor. Çünkü biz şehirlerde her şeyin hızlıca aktığı bir dünyada yaşarken burada zaman yavaşlıyor, hatta duruyor. Buraya gelirken yanınıza mutlaka su geçirmez ayakkabılar alın. Hava yazın bile serin ve rüzgar. Öyle bir rüzgar ki bazen konuştuğunuz sesi bile duyamıyorsunuz. Ama o rüzgar buranın karakteri gibi. Sert ama temiz, soğuk ama dürüst. Eğer bir gün yolunuz Murmansk'a düşerse lütfen Teriberka'ya da uğrayın ve sadece köyü değil bu şelaleyi de görün. Yürümeye, üşümeye ve hatta kaybolma korkusunu hissetmeye değer. Çünkü sonunda göreceğiniz şey sadece bir şelale değil, doğanın sessizce söylediği bir şarkı olacak. Burası dünyanın sonu değil, belki de başlangıcı. Teriberka şelalesinin kıyısında bu cümle aklıma geldi. Belki de bu yüzden oraya bir gün tekrar gitmek istiyorum. Sorry? Is this vlog? Video. Video. Hello! Bacağıma bir şey, sert bir şey batınca ne olduğunu merak ettim. Bir baktım pantolonum donmuş suya değdiği için. Böyle ikisi de donmuş şu şekilde. Odun gibi olmuş su olan yer. En sinir bozucusu şey şarjımın bitmiş olması. Şu an şarjım %10'a düştü. Powerbank yanımda ama gimbal'la birlikte ikisini kullanmak çok zor oluyor. O yüzden bu kadar çekim yapabileceğim sanırsam. Ama gördüklerim benim için yeterli olur. Ama biraz daha çekim yapsaydım daha güzel olabilirdi aslında. Yüzüm donduğu için böyle bir yüz ifadem yokmuş gibi çıkıyorum kamerada. Zaten kamerada gergiliyordum. Bir de bu olunca her şey daha da karmakarışık oluyor ama güzel. Evet, çok yüzüm üşüdüğü için bunu da taktım. Böyle de hapishane kaçkınlarına benzemişim. Yani suçlulara benzemişim. Şu tipe bak. Evet, böyle tipe bak. Yemin ederim böyle insan mı olur ya? Böyle tip mi olur bu ne? Evet arkadaşlar, biraz önce kar kızağının bizi indirdiği yere geldik. Evet, tekrar buradan dönüş yapacağız. Aynı geldiğimiz yerden. Burada yine birçok insan var. Burada çok fazla Çinli var. Hatta Rus'tan daha fazla Çinli insan olduğunu söyleyebilirim. Bugün sizi
Kuzey Kutup Dairesi'nin hemen altındaki gizemli bir sahile götürüyorum. Burası ne bir film seti ne de fantastik bir romanın içinden fırlamış bir yer. Ama göreceğiniz taşlar gerçekten ejderha yumurtası gibi görünüyor. Hadi gelin Terry Berka'nın en ilginç doğa harikalarından biri olan bu plaja birlikte göz atalım. Burası Rusya'nın Murmansk bölgesinde yer alan Terry Berka köyü. 2014'te vizyona giren Leviathan filmiyle ünlenen bu terk edilmiş balıkçı kasabası aslında kutup doğasının en sefallerinden birini barındırıyor. Ama bugün size göstermek istediğim şey Terry Berka'nın biraz dışında küçük bir yürüyüşle ulaşılan çok özel bir plaj. Bu sahildeki taşlar sıradan çakıllar değil. Her biri neredeyse bir karpuz büyüklüğünde, pürüzsüz, yuvarlak ve bazen de gri mor arası renklere sahip. İlk gördüğünüzde bu taşlar nasıl bu kadar düzgün olmuş diye sormadan edemiyorsunuz. O yüzden buraya halk arasında ejderha yumurtaları sahili deniliyor. Adı bile heyecan verici, değil mi? Peki bu taşlar nasıl oluşmuş? Bunlar aslında binlerce belki de on binlerce yıl boyunca buzullar, rüzgar ve dalgalar tarafından şekillendirilmiş granit taşlar. Zamanla sivri köşeleri aşınmış, denizin ve soğuğun sabırlı dokunuşlarıyla yuvarlanmış ve ortaya bu neredeyse yapay gibi duran taşlar çıkmış. Doğa burada adeta kendi heykellerini yaratmış. Şimdi de böyle bir sahil kenarına geldik. Bu şekilde. Plaj boyunca yürürken her adımda başka bir taş sizi şaşırtıyor. Kimisi tam bir daire gibi, kimisi yumurta formunda. Hatta bazıları sanki bilinçli bir şekilde dizilmiş gibi yan yana duruyor. Fotoğraf çekmek için harika bir yer. Eğer drone'la çekim yaparsanız yukarıdan bakıldığında bu taşlar adeta bir ejderha yuvasını andırıyor. Buraya gelirken dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. Öncelikle ayakkabılarınız sağlam olmalı. Çünkü taşların üstü kaygan olabilir ve rüzgarı da hafife almayın. Bu bölgede yaz aylarında bile mont giymek normal ama doğanın bu halini görmek için tüm bunlara değer. Bu taşların arasında yürürken insanın aklına çocukken izlediği masallar geliyor. Sanki az sonra bir sesin içinden bir ejderha çıkacak ya da bir efsanenin parçası olacaksınız. Ama en güzeli şu, burası gerçek ve hala çok az biliniyor. Eğer Terry Berka'ya gelirseniz kuzey ışıkları, şelale ya da okyanus kenarındaki terk edilmiş tekneler kadar bu plajı da mutlaka görün. Çünkü burası dünyanın en sessiz köşelerinden birinde doğanın sessiz ama güçlü sanatını sergilediği bir açık hava galerisi gibi. Ejderha yumurtaları sahili sadece gözünüzü değil, hayat gücünüzü de besleyecek bir yer. Böyle gizli kalmış doğa mucizelerini keşfetmeye devam etmek isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet, şimdi bir deniz restoranına geldik. Burada deniz ürünleri var. Ama ben daha önce böyle şeyler yemediğim için pek böyle deneyesim gelmiyor. Börek falan varsa ben börekten devam ederim. Şimdi daha önce deneyimlemedim. Şu anda yiyip midemin nasıl bir reaksiyon göstereceğini bilmiyorum, tahmin etmiyorum. Muhtemelen iyi bir reaksiyon göstermeyecek. Belki tadı güzeldir. Hani yanlış anlaşılma olmasın, yiyenlere karşı bir ön yargım yok, isteyen yiyebilir. Ancak ben daha önce hiç böyle şeyler tüketmediğimden dolayı daha önce böyle şeyler hiç tüketmediğim için o yüzden denemeyeceğim. Başka yiyebileceğim şey alırım. Kahve filan alırım. Телефон, я ей здесь на выходе ору, типа, гол, типа, ну телефон. А она идет, говорит, на улице уже догнал. Она вернется сейчас в любом случае. Телефон, ты что, у нее там, наверное, смысл ей сюда ехать было без телефона, а? Такое у нее вся информация, вся поездка здесь в телефоне, наверное. Bu şekilde burada temizliyorlar. Ama dediğim gibi daha önce hiç deneyimlediğim için, denemediğim için bu yüzden denemeyeceğim. Başka bir şeyler yerim. Buradan kahve filan alırım. O yüzden maalesef denemeyeceğim ama siz gelirseniz deneyebilirsiniz. Burada hatta böyle ıstakoz filan da var. Şöyle göstereyim.
şekilde bir yer. Yani fiyatları da çok pahalı değil. Yani de tadına bakmak isterseniz uygun fiyatları var. O yüzden deneyebilirsiniz. Teriberka sadece dramatik manzaraları ve kuzey ışıklarıyla değil, aynı zamanda coğrafi konumuyla da dikkat çeken özel bir yer. Teriberka, Barents Denizi kıyısında yer alıyor. Burası Arktik Okyanusu'nun bir parçası. Yani yılın büyük bölümünde oldukça soğuk, sert rüzgarlar alan ama aynı zamanda buz tutmayan nadir kuzey denizlerinden biri. Bu yüzden tarih boyunca hem ticaret hem de askeri denizcilik açısından stratejik önem taşımış. Özellikle Sovyetler Birliği döneminde burası Kuzey filosunun geçiş noktalarından biriydi. Bugün bile Murmansk limanına yakınlığı sayesinde bu bölge Rusya'nın deniz güvenliği açısından kritik sayılıyor. Deniz ise tek kelimeyle büyüleyici. Dalgalar kıyıya vururken bir yandan kutup martıları gökyüzünde dolaşıyor, diğer yandan ufukta açık denizin sonsuzluğu gözüküyor. Bu coğrafya hem sert hem de saf. Hani derler ya, doğanın ham hali diye. İşte Teriberka tam olarak böyle. Burada denizin sesi rüzgarla karışıp insanın içine işliyor. Hem yalnızlığı hem de gücü aynı anda hissettiren nadir yerlerden biri ve en güzeli hala keşfedilmemiş sessiz bir köşe. Evet arkadaşlar, şimdi yine burada bir şeyler yedik. Şimdi Husky çiftliğine gidip onlara bakacağız. Sonrasında da artık otele döneceğiz. Kaldığımız yere bırakacaklar. Şu an ekrana kar düştüğü için. Sonra da otele bırakacaklar. Güzel bir deneyim oldu. Evet, şimdi Husky çiftliğine gidiyoruz. Burada da onlara hemen bakıp burada da kısa bir video çekip bir de fotoğraf filan çekeriz. Sonra da otele bırakacaklar bizi. Gayet güzel. Evet, şimdi Husky çiftliğindeyiz. Burada birazdan kamerada göstereceğim. Kuzeyin soğuğunda içimizi ısıtacak bir hikayeye hazır mısınız? Bugün sizi sadece manzarasıyla değil, yürekleriyle de insanı etkileyen çok özel dostlarla tanıştıracağım. Evet, konumuz Husky'ler. Ve bu sevimli kahramanlarla Teriberka'nın bembeyaz yollarında kızakla kaymak nasıl bir şeymiş birlikte keşfedelim. Teriberka deyince akla ilk gelen şey genelde soğuk, terk edilmiş ve kuzey ışıkları olur. Ama bir de bu bölgenin gizli neşesi var. Husky çiftlikleri. Kuzey kutbuna yakın bölgelerde yaşam hayvanlarla birlikte kurulur. İşte Husky'ler de bu yaşamın en sadık ve enerjik parçaları. Teriberka'nın dışında ormanın içine kurulmuş küçük ama çok tatlı bir husky çiftliği var. Burada onlarca köpek var ama öyle sıradan köpekler değil. Her biri adeta birer kutup savaşçısı gibi ama aynı zamanda o kadar oyuncu ve sevecenler ki bir tanesi gelip başını dizinize koyduğunuzda içimiz ısınıyor resmen. Bu köpekler aslında tam anlamıyla çalışan hayvanlar. Nesillerdir kızak çekmek için eğitilmişler. Enerjileri bitmek bilmiyor. Karları yararak koşuyorlar. Komutlara anında tepki veriyorlar ve en güzeli çalışırken mutlu olmaları. Kuyrukları sürekli sallanıyor, gözleri ışıl ışıl. Teriberka'da kış aylarında bu husky'lerle kızak turuna çıkmak mümkün. Genelde kısa parkurlar var. 1 kilometrelik mini turlar ya da 3-5 kilometrelik biraz daha uzun parkurlar. Kar üstünde kayarken sadece hız değil, rüzgarın sesi, köpeklerin ayak sesleri, doğanın derin sessizliğiyle birleşiyor ve ortaya tarif edilemez bir deneyim çıkıyor. Düşünsenize, bembeyaz bir düzlük önünüzde, 6 tane heyecanla koşan husky, arkanızda kızağın çıtırtısı, gökyüzü gri ama karlar parıl parıl. Doğa hem sessiz hem de canlı. O an şehirdeki her şeyi unutuyorsunuz. Tabii bu deneyim sadece spor ya da hız değil, aynı zamanda
İnanılmaz bir fotoğraf ve video fırsatı. Birçok insan husky'leri sadece görmek için bile geliyor. Onlarla oynayabilir, fotoğraf çektirebilir, hatta yavru olanlara sarılıp içinizi ısıtabilirsiniz. Özellikle çocuklar için unutulmaz bir deneyim. Ve her bir köpeğin bir ismi var. Bazılarının isimleri Rusça mitolojisinden, bazılarınkiler eğlenceli kelimelerden. Rehberler size her birini tek tek tanıtıyor. Karakterlerini anlatıyor. Kimi lider ruhlu, kimi biraz huysuz ama hepsi dost canlısı. Küçük bir not. Kızak turuna çıkarken çok ama çok sıcak giyinmelisiniz. Çiftlik genelde ekipman sağlıyor. Ama yüzünüzü rüzgardan koruyacak bir buf ya da maske, kalın eldivenler mutlaka yanınızda olsun. Ve elleriniz donmadan fotoğraf çekmek için hazır olun. Çünkü bu anları kaçırmak istemeyeceksiniz. Teriberka'da husky'lerle kızak yapmak sadece turistik bir aktivite değil, aynı zamanda bu bölgenin kültürüne, doğasına ve hayvan sevgisine dokunmak gibi bir şey. Eğer bir gün kuzeyin bu sessiz köşesine yolunuz düşerse mutlaka bu harika dostlarla tanışın. Emin olun onlar sizi unutmuyor ve siz de onları asla unutamayacaksınız. Benim bu haftaki kuzey hikayem böyleydi. Burası da güzel bir yer. Şurada geyiklere yem de verebiliyorsunuz ama şu an galiba bir tane geyik var. Bir tanesini gördüm. Aynı zamanda bu eskilerle tur yapabiliyorsunuz kızakla. Buraya gelebilirsiniz. Gayet güzel bir yer. Burayı da sevdim. Yani tüm bunlar dün kuzey ışıklarını tam izleyemediğim için bana güzel bir teselli oldu. Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Teriberka gezimiz de bitti. Tekrardan beni sabah aldıkları yere bıraktılar. Şuradaki küçük bir otel vardı, orada kalıyordum. Toplamda bu geziye ne kadar ödedim? Gezi 42 euroydu, 4200 euroydu. Ekstradan burada kar kızağı yaptığımız ve bir yeri daha gezmiştik. Onu şimdi unuttum. Bu 42 euroya ek olarak toplamda 57 euro tura ödedim. Turu yaptıran kişilere, yani 5700 ruble. Bunun dışında yaklaşık 1100 ruble de bu ismini unuttuğum site Tripstar sitesinin komisyonu aldı. Yani toplam 6800 ruble gitti. Bu da 65 euro 68 euro civarında bir şey oluyor. Yani dediğim gibi Murmansk şu ana kadar en çok harcamış olduğum yer olduğu gezdiğim yerler arasında. Ya bu da sadece birim olarak çok, aslında yapılan etkinliklere göre fiyatı normal. Çünkü sabah gittik, 2-2,5 saat sürdü yaklaşık yol. Sanırsam buraya 130 kilometre, belki de daha fazla bir uzaklıktaydı. Bunu yine kontrol edip açıklamalara eklerim. 130 kilometre veya 200 kilometre olabilir. Çünkü aklımda iki şey kaldığı için hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Aynı şekilde orayı gezdik. Orada yine restoran var. Orada yemek yiyebiliyorsunuz, bir şeyler içebiliyorsunuz. Deniz ürünleri vardı. Onların videosunu çekmiştim. Onları da ekledim. Bunun dışında yine dönüşte de sabah bizi aldıkları yere bırakıyorlar. Kaldığınız veya konakladığınız yerden sizi alıp buraya bırakıyorlar. Bu yönüyle de çok iyi. Yani çünkü zaten şu an bunu taksiyle gitmeye çalışsanız, ya bunun bir de dönüşü var. Orada tekrar bazı yerlere giderken arabanın olması kolaylık oluyor. O yüzden aslında turun fiyatı uygun. Yani bakınca yapılan şeylere göre. Bunun haricinde ne söyleyebilirim? Ya burada tabii ki araba kiralayarak filan da gidebilirsiniz ama bunu açıkçası ben çok tavsiye etmem. Çünkü bu yollar sürekli karlı olduğu için hem de burayı bilmiyorsanız ya çok zorlanırsınız. Yani kaza yapma riskiniz de çok yüksek. O yüzden buraya turla giderseniz çok daha rahat olur sizin için. Hem zaten her şeyi sizin için yapıyorlar. Belki yaz mevsimlerinde gidilebilir araçla ama kış mevsimlerinde açıkçası çok önermem. Çünkü hava da kararıyor erkenden ve yolda bilmiyorsunuz. Ve bazen fırtına çıkıyor ve araçların, onları videolarda göreceksiniz zaten, araçlar da hızlı gittiği için hepsi birbiriyle birleşiyor. Ve çok büyük bir kar fırtınası gibi oluyor. O yüzden de tehlikeli olur. Bence turlarla gitmek sizin için çok rahat olur. Şimdi yarın da Petersburg'a geçecektim. Bileti almıştım. O da yaklaşık 75 euroydu. 7800 ruble harcamıştım onun içinde. Yani sadece bu tatilde en çok harcama yaptığım şeyler buradaki şehirler arası yaptığım uçak seyahatleri ve Murmansk'ta yaptığım harcama. Onun dışında oteller uygun, yemekler çok uygun, pahalı değil zaten. Ama işte bunları da son ana bıraktığımdan dolayı, kesin olmadığından dolayı, hani belki bunları daha önceden ayarlasanız yani yarı yarıya düşebilir belki bilet fiyatları.
Aynı şekilde ben otelleri de hep son ana bırakıyordum. Mesela Petersburg'un da henüz rezervasyonunu yaptırmadım. Büyük ihtimal onu ya şimdi içeriye geçtiğimde yaparım ya da yarın yine havalimanındayken yaparım. Hani buna rağmen yine fiyatları uygun oluyor. Yarın da bakacağım, Petersburg için de yine tek kişilik bir oda ayarlayabilirsem yine tek kişilik bir odada kalacağım. Ve söyleyeceklerim bu kadar. Fazla uzatmadan artık burada noktalayalım. Yarın son kez yine havalimanındayken de çeker. Artık Murmansk'ın videosunda son kısımlar tamamlanmış olur. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Günaydın herkese. Arkadaşlar merhaba. Şu anda Murmansk'ta havalimanına gideceğim. Kaldığım oteldeki abi beni bırakacak. 1000 rubleye bırakabileceğini söyledi. Yani zaten Yandex.Go'da da baktığımda hemen hemen bu fiyatlardaydı. Şu anda saat 9.30. Hava bu şekilde. Daha çok karanlık. Sabah yaklaşık, hatta bugün belki 10'da bile aydınlanmaz. Hava daha geç aydınlanır büyük ihtimalle. Bulutlu da olduğundan dolayı. Şimdi havalimanına geçeceğim. Havalimanındayken de Petersburg'da kalacağım yerleri ayarlarım. Daha doğrusu bir yer seçerim. Sürekli yer değiştirmemiş olurum. Orada kalırım. Şu an buradan da otele geçiyorum artık. Otele geçiyorum dedim. Yanlış söyledim. Bu abi işte arabası burada. Bu kaldığım arkadaki otelin sahibi. Bırakabileceğini söyledi 1000 rubleye. Ben de kabul ettim. Yani şimdi artık yavaşça Murmansk'tan ayrılıyorum. Görüşmek üzere. Ben şu anda Murmansk Havalimanı'na geldim. Kaldığım oteldeki abi sağ olsun getirebileceğini söyledi. 1000 ruble dedi. Yani 30 kilometreydi kaldığım yerden buraya. Bence çok aşırı uygun 1000 ruble. Yani bu da ne yapıyor? 9-10 euro civarında bir şey. 30 kilometre için gayet uygun. Şimdi havalimanına geldim. Check-in'i yapayım, sonra da yemek yerim. Şu an saat kaç? 10'u çeyrek geçiyor. Yaklaşık 2 saat sonra uçuşum olacak. Şimdi gidip check-in'i yapayım artık.